Anadolu prehistoryasını anlamaya çalıştığımız video serimizin ikinci bölümünde avcı toplayıcı yaşam biçiminden üretici ekonomiye geçişin başladığı, insanın ilk kez doğayı takip eden değil, onu dönüştüren bir varlık haline geldiği Anadolu tarihinin en büyük kırılma noktalarından birinden yani Neolitik devrime geçişten söz etmiştik. Bu bölümde ise kronolojik olarak Kalkolitik çağı yani bakır taş çağı, ardından ilk Tunç çağı, Hatti kültürü, Asur ticaret kolonileri ve son olarak yazının Anadolu'ya gelişiyle Anadolu prehistoryasının sona erişini birlikte inceleyeceğiz. Yaklaşık M.Ö. 5500 yıllarında Anadolu'da yeni bir dönem başladı. İnsanlar artık yalnızca taşı yontmuyor, toprağı ekip biçmiyor ya da hayvan yetiştirmiyordu. Doğanın derinliklerinde saklı başka bir hazineyi keşfetmişlerdi. Metali. İlk kullanılan metal bakırdı. Anadolu, bakır cevheri bakımından dünyanın en zengin bölgelerinden biriydi. Toros Dağları, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'daki doğal yataklar, tarih öncesi insanların kolaylıkla ulaşabileceği kaynaklar sunuyordu. İlk zamanlar insanlar doğada saf halde bulunan bakır parçalarını döverek şekillendiriyor, küçük iğneler, boncuklar, kancalar ve süs eşyaları üretiyorlardı. Bu nedenle bu döneme Kalkolitik çağı yani bakır taş çağı adı verilmiş. Çünkü taş aletler hala günlük yaşamında vazgeçilmez bir parçasıydı. Bakır henüz taşı tamamen ortadan kaldırmamıştı ancak yeni bir teknolojinin doğuşunu simgeliyordu. Fakat Kalkolitik çağı önemli kılan yalnızca metal değil. Asıl büyük değişim toplumun yapısında yaşandı. Neolitik köyler artık büyümeye başlamıştı. Bazı yerleşimler çevredeki diğer köylerden daha büyük hale geliyor, üretim artıyor, zanaatkarlar belirli işlerde uzmanlaşıyor ve bölgeler arası ticaret giderek yoğunlaşıyordu. Artık herkes aynı işi yapmıyordu. Kimileri çiftçilikle uğraşıyor, kimileri çanak çömlek üretiyor, kimileri taş ya da metal işliyordu. Uzmanlaşma arttıkça üretim fazlası ortaya çıkıyor, bu fazlalık ise değiş tokuş ekonomisini geliştiriyordu. İşte bu süreç ekonomik farklılaşmanın ilk adımlarını oluşturdu. Kalkolitik çağın en önemli yerleşimlerinden biri Konya yakınlarındaki Can Hasan Höyüğü. Burada yapılan kazılar gelişmiş kerpiç mimariyi, depolama sistemlerini ve uzmanlaşmış üretimi ortaya koyuyor. Bir diğer önemli merkez ise Burdur yakınlarındaki Hacılar Höyüğü. Hacılarda bulunan ince işçilikli boyalı çanak çömlekler yalnızca günlük kullanım için değil, estetik anlayışın geliştiğini de gösteriyor. Geometrik desenlerle süslenmiş seramikler, tarih öncesi Anadolu insanının sanatsal üretimle ulaştığı yüksek seviyeyi gözler önüne seriyor. Doğu Anadolu'da ise Aslantepe, Kalkolitik çağın sonlarına doğru bambaşka bir gelişmeye sahne oluyor. Burada ortaya çıkan büyük kamu yapıları, depolar ve idari alanlar toplumun artık merkezi bir otorite tarafından organize edilmeye başlandığını gösteriyor. Aslantepe'de ele geçirilen mühürler, kayıt sistemleri ve yönetim binaları devletleşme sürecinin ilk işaretleri olarak kabul ediliyor. Belki de en dikkat çekici buluntulardan biri bakır ve arsenik alaşımından yapılmış kılıçlar. Bu eserler yalnızca metal teknolojisinin geliştiğini değil, aynı zamanda örgütlü savaşın ve askeri gücünde önem kazanmaya başladığının göstergesi. Dolayısıyla toplum artık daha karmaşık bir yapıya dönüşüyordu. Nüfus arttıkça kaynakların kontrolü önem kazanıyor, bazı aileler veya gruplar daha fazla ekonomik güce sahip olmaya başlıyordu. Mezar buluntuları da bu değişimi yansıtıyor. Bazı bireyler daha zengin hediyelerle gömülürken diğer mezarlar daha sade kalmış. Bu durum toplumsal farklılaşmanın giderek belirginleştiğini düşündürüyor. Tabi aynı dönemde Anadolu yalnızca kendi içinde gelişmiyordu. Güneyde Mezopotamya, doğuda İran platosu, batıda Ege dünyası ve kuzeyde Kafkasya ile sürekli temas halindeydi. Obsidyen, bakır, deniz kabukları, değerli taşlar ve seramikler yüzlerce kilometrelik ticaret ağları içerisinde dolaşıyordu. Anadolu artık yalnızca bir geçiş yolu değil, farklı kültürlerin buluştuğu büyük bir merkez haline gelmişti. Yaklaşık M.Ö. 3300 yıllarına gelindiğinde ise insanlık tarihini değiştirecek yeni bir teknoloji geliştirildi. Bakırla kalay birleştirildi.
Ortaya çıkan alaşım bakırdan çok daha sert ve dayanıklıydı. Bu yeni metalin adı tunçtu. Tunç, tarım aletlerinden silahlara, günlük kullanım eşyalarından sanat eserlerine kadar hayatın her alanını değiştirecekti. Ve böylece Anadolu yeni bir döneme adım attı. İlk Tunç Çağı. Hatti kültürünün yükselişi, şehirlerin ortaya çıkışı, ticaret ağlarının genişlemesi ve sonunda Kültepe, Kanişte yazının Anadolu'ya gelişi. Yaklaşık M.Ö. 3300 yıllarında Anadolu, binlerce yıldır süren sessiz dönüşümün en önemli aşamalarından birine ulaştı. Taş çağının avcıları, Neolitik'in ilk çiftçileri, Kalkolitik'in zanaatkarları artık bambaşka bir dünyanın temellerini atıyordu. Bu yeni dünyanın adı ilk Tunç Çağı'ydı. Tunç yalnızca bir metal değildi. Bakırla kalayın belirli oranlarda eritilmesiyle elde edilen bu alaşım, insanlık tarihinin ilk yüksek teknolojilerinden biriydi. Bakırdan daha sert, daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü olması nedeniyle kısa sürede tarım aletlerinden savaş silahlarına kadar birçok alanda kullanılmaya başlandı. Ancak tunçu üretmek çok kolay değildi. Bakır Anadolu'nun birçok bölgesinde bulunabiliyordu fakat kalay son derece sınırlıydı. Bu nedenle kalayın uzak bölgelerden getirilmesi gerekiyordu. İşte bu zorunluluk Anadolu'da uzun mesafeli ticaret ağlarının da gelişmesine neden oldu. Artık yalnızca köyler arasında değil, yüzlerce kilometreyi aşan ticaret yolları kuruluyordu. Kervanlar dağları aşıyor, vadileri takip ediyor ve farklı kültürleri birbirine bağlıyordu. Anadolu, Mezopotamya ile Ege dünyası arasında gerçek anlamda bir ticaret köprüsüne dönüşmüştü. İşte bu ekonomik hareketlilik toplumun yapısını da değiştirdi. Bazı yerleşimler hızla büyüyerek bölgesel merkezler haline geldi. Surlarla çevrili kentler inşa edildi, yönetici sınıflar ortaya çıkmaya başladı. Zanaatkarlar, tüccarlar ve çiftçiler artık daha karmaşık bir ekonomik sistemin parçalarıydı. Arkeolojik kazılar bu dönemde sosyal farklılaşmanın belirginleştiğini gösteriyor. Bazı mezarlar altın, gümüş, tunç silahlar ve değerli taşlarla donatılmışken bazı mezarlarda oldukça sade bırakılmış. Bu durum toplum içinde statü ve servet farklılıklarının giderek arttığını gösteriyor. İlk Tunç Çağı Anadolu'sunun en dikkat çekici merkezlerinden biri Malatya yakınlarındaki Arslantepe. Burada ortaya çıkarılan büyük kerpiç saray kompleksi, depolar, kabul salonları ve idari yapılar yönetimin artık belirli bir merkeze toplandığının göstergesi. Arslantepe'de bulunan kil mühürlerse ekonomik hayatın denetlenmeye başladığının kanıtı. Depolara giren ve çıkan ürünler kayıt altına alınmış, mühürlenmiş ve merkezi otorite tarafından kontrol ediliyor. Bu, yazı henüz kullanılmadan önce geliştirilen ilk bürokratik sistemlerden biri. Kazılarda bulunan tunç kılıçlar ise ayrı bir öneme sahip. Yaklaşık 5000 yıllık geçmişe sahip olan bu silahlar bugün dünyanın bilinen en eski kılıçlar arasında kabul ediliyor. Bu buluntular bize yalnızca teknolojik ilerlemeyi değil, aynı zamanda askeri gücün ve siyasal otoritenin yükselişini de gösteriyor. Anadolu'nun batısındaysa Troya yükseliyordu. Çanakkale Boğazı'nı kontrol eden bu stratejik yerleşim, Ege ile Karadeniz arasındaki ticaret yollarının en önemli duraklarından biri haline gelmişti. Bugün Homeros'un destanlarıyla tanınan Troya'nın kökenleri aslında ilk Tunç çağına kadar uzanıyor. Troya'nın surları, taş temelli yapıları ve gelişmiş kent planlaması Anadolu'da kentleşmenin ulaştığı düzeyi açıkça gösteriyor. Orta Anadolu'da Alacahöyük, Horoztepe ve Resuloğlu gibi merkezlerde bulunan zengin mezarlarsa dönemin seçkin sınıfını gözler önüne seriyor. Altın taçlar, gümüş kaplar, elektrum süs eşyaları, tunç silahlar, boğa ve geyik biçimli standartlar. Bu eserler yalnızca sanatın geliştiğini değil, aynı zamanda yöneticilerin güçlerini semboller aracılığıyla gösterdiklerini de ortaya koyuyor. Bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen bu eserler, tarih öncesi Anadolu'nun ulaştığı teknik ve estetik seviyeyi gözler önüne seriyor. İlk Tunç Çağı'nın sonlarına doğru Anadolu artık birbirleriyle ilişkili çok sayıda bölgesel beylikten oluşan karmaşık bir coğrafyaydı. Ancak
insanlık tarihini değiştirecek son bir yenilik daha vardı. Bu yenilik taştan da güçlü, tunçtan da kalıcıydı. İnsanlığın hafızasını sonsuza kadar değiştirecek kadar da önemliydi. Bu yeniliğin adı yazıydı. Yaklaşık M.Ö. 20. yüzyılın başlarında Mezopotamya'dan gelen Asurlu tüccarlar Anadolu'da geniş bir ticaret ağı kurdu. Kayseri yakınlarındaki Kaniş, yani bugünkü Kültepe, bu ticaret sisteminin merkezi haline geldi. Burada kurulan Karum adı verilen ticaret mahallelerinde Asurlu tüccarlar yaşıyor, kumaş, kalay ve çeşitli lüks malları Anadolu'ya getirirken karşılığında altın, gümüş ve diğer yerel ürünleri Mezopotamya'ya taşıyorlardı. Fakat onların getirdiği en değerli şey ne kumaştı ne de kalaydı. Onlar beraberlerinde çivi yazısını da getirdiler. Gültepe'de bugüne kadar bulunan 20.000'den fazla kil tablet Anadolu'nun ilk yazılı belgelerini oluşturuyor. Bu tabletlerde ticaret anlaşmaları, borç kayıtları, evlilik sözleşmeleri, miras paylaşımı, mahkeme kararları ve günlük yaşama ilişkin sayısız ayrıntı yer alıyor. İnsanlık tarihinde ilk kez Anadolu insanı kendi sesini yazıya aktarmaya başlamıştı. Ve işte tam bu noktada prehistorya sona eriyor. Çünkü artık geçmişi yalnızca taşlardan, kemiklerden ve çanak çömleklerden değil, insanların kendi yazdıkları belgelerden okuyabiliyoruz. Yaklaşık 2 milyon yıl önce Afrika'da başlayan yolculuk, Anadolu mağaralarında sürdüğü, ilk taş aletlerle geliştiği, ilk köylerle büyüdüğü, ilk tapınaklarla anlam kazandığı, ilk kentlerle örgütlendiği ve sonunda yazıyla birlikte tarihin sayfalarına geçti. İşte Anadolu prehistorisi yalnızca Anadolu'nun geçmişi değil. Bu hikaye insanlığın ortak hafızasının, ortak mücadelesinin ve ortak uygarlığının hikayesi. Bugün üzerinde yürüdüğümüz bu topraklar milyonlarca yıl boyunca sayısız insanın ayak izlerini taşıdı. Her öğük, her mağara, her taş alet ve toprağın altından çıkan her eser bize aynı gerçeği fısıldar. Uygarlığın köklerini anlamak istiyorsak önce Anadolu'nun tarih öncesini anlamamız gerekiyor. Çünkü bu topraklarda anlatılan hikaye aslında hepimizin hikayesi. Bu video ile birlikte yaklaşık 2 milyon yıllık bir yolculuğu anlattığımız video serimizin sonuna geldik. Afrika'nın savanlarında başlayan insanlık serüveni Anadolu'nun mağaralarında, vadilerinde ve bereketli ovalarında yeni bir anlam kazandı. İlk taş aletlerden yerleşik yaşama, tarımın doğuşundan anıtsal mimariye, ilk köylerden kentlere ve sonunda yazının ortaya çıkışına kadar uzanan bu süreç yalnızca Anadolu'nun değil tüm insanlığın ortak geçmişini oluşturdu. Anadolu uygarlıkların beşiği olarak anılıyor. Oysa Hititlerden, Friklerden, Lidyalılardan ve Romalılardan çok daha önce bu topraklarda insanlığın geleceğini şekillendiren sessiz devrimler yaşandı. Ateşin etrafında kurulan ilk topluluklar, toprağa bırakılan ilk tohumlar, taşa işlenen ilk düşünceler ve birlikte yaşamanın ilk kuralları uygarlığın temel taşlarını oluşturdu. Uygarlık bir anda ortaya çıkmadı. Ne tek bir toplumun ne de tek bir coğrafyanın eseriydi. Binlerce kuşak boyunca biriken bilgi, deneyim ve emeğin sonucunda şekillendi. Anadolu ise bu büyük hikayenin en önemli sahnelerinden biri oldu. Eğer bugün yazıyor, üretiyor, şehirlerde yaşıyor ve geçmişimizi araştırabiliyorsak, bunun temelinde tarih öncesi insanların attığı küçük ama kararlı adımlar yatıyor. Her yontulmuş taş, her kerpiç ev, her mezar ve her arkeolojik buluntu insanlığın ortak hafızasının ayrılmaz bir parçası. Çünkü insanlık tarihini anlamanın yolu köklerimizi anlamaktan geçiyor. İzlediğiniz için teşekkürler.